Herkese selam. Bugün sizinle birlikte büyük kitabı görevini yapacağız. Ama başlamadan önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Başta bu görevi açarken görüntü kaydı almayı unutmuşum. O yüzden bazı yerlerin görüntüleri yok. Ama bu beni yıldırır mı? Asla. Başka yerlerde görselleri bulup video ekledim. Eksik olan yerlerde de ne yapıldığını detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi geçelim göreve. Öncelikle bu görevin size gelebilmesi için haritada bu gördüğünüz yeri inşa etmeniz gerekiyor. Büyücünün evi gibi bir yer. Eğer burada inşaatı başlatmazsanız bu şekilde görev açılmıyor. Bir tane örnek göstermek istedim size. Şimdi ben burayı da önce şu an elimde olan görevi tamamlayıp daha sonra burada inşaat başlatırsam bu inşaatın sonunda bu görev açılmış oluyor. Burada da aynı şeyi yaptık. Artık geçelim görevlere. Bir kristal küre satın almamızı istiyor. Hemen geldim. Büyücünün evine tıkladım. Orada gördüğünüz mor şeyi satın alıyorum. Şimdi kristal küreyi bir eve yerleştirmemizi istiyor. Hemen geliyorum bir eve. Buraya, mutfak tezgahını oraya yerleştireceğim. Şimdi bizden kristal küreye bakmamızı istiyor. Ben bunun videosunu getiremeyeceğim çünkü bunu kaydetmemişim. Ama parka ya da kristal kürenin olduğu bir yere bir sim çağırdığınızda o kristal kürenin üzerine tıkladığınızda zaten direkt bu görevi bitirmiş olursunuz. Şimdi kristal küreye daha derinlemesine bakmamızı istiyor. Ben bunu da gösteremiyorum ama aynı şekilde kristal kürenin üzerine tıkladığınızda sizi bu eve getirecek. Bu ev normalde böyle gözükmüyor. Bu seviye tamamlandığı için böyle gözüküyor. Şimdi bizden sihirli değnek podyumunu depoya atmamızı istiyor. Ama bu görevle alakalı size bir bilgi vermem gerekiyor. Şimdi bunun da görüntüsü yok bende. O yüzden size bir sonraki görevi tamamladıktan sonrakini göstereceğim. Şu an kafanız karıştı farkındayım. Ama şöyle ilk başta bu podyumu almaya çalışıyoruz. Daha sonra kapının kapalı olduğunu fark ediyoruz. Ondan sonra direkt o görev geçiyor. Yeni görev geliyor. Kapıyı açmamız gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi yeni görev geldi. Sonra biz kapıyı açıyoruz. Ondan sonra tekrar bu podyumu almaya çalışıyoruz. Aslında görev bu şekilde gidiyor normalinde ama işte benim o baştaki videom olmadığı için size bunu böyle uzun uzadıya anlatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın, devam ediyorum. Ve sonunda sihirli değnek podyumunu paketledik. Ekranda da sihirli değnek podyumu paketlendi ve artık ev eşyası envanterine taşındı diye bize bilgi veriyor. Şimdi kristal küreye tıklayıp geri evimize dönmemizi istiyor. Hemen tıklıyorum ve evimize gidiyorum. Şükürler olsun evimize geldik. Kanepeye tıklayıp rahatla seçeneğini seçmemizi istiyor. Şimdi evdeki sihirli değnek podyumuna gitmemizi istiyor. Ama normalde önce bize bunu yerleştirmesi gerekiyordu bir görev halinde diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyorumdur, emin değilim. Eğer önce öyle bir görev çıkıyorsa tabii ki önce bunu bir eve yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında dediği görevi başlattım. 12 saat sürüyormuş. 12 saatin tamamını bekleyemeyeceğim açıkçası. Sıkıldım. Son 5 saat kala hızlandırıyorum ve görevi tamamlıyorum. Bir sime tıklayıp sihirli değnekler hakkında konuşuyoruz. Şimdi tekrar podyuma gidip bir büyü daha yapmamızı istiyor. Bu 12 saat sürüyor. Pardon, 13 saat sürüyor. Şimdi televizyona tıklayıp acil yayın izlememizi istiyor. Hemen geldim, televizyona tıkladım. Parka gitmemi istiyor. Şehir haritasına tıklıyorum hemen. Parka gidiyoruz.
Şimdi parka birini çağırmamı istiyor. Hemen geldim. Buradan birini çağırdım. Bu görevi de tamamladım. Şimdi parkta zombilere benzeyen tiplerle böyle plan yapmamızı istiyor. Ama böyle saklambaç tarzında garip bir görev bu. Bu nasıl bir plan hiç anlamadım. Neyse buna dayanamıyorum ve hızlandırıyorum. Bu görevi de tamamladık. Şimdi bilgisayardan mumya koyma büyüsü aratmamızı istiyor. Yani bunlar zombi değil mumyaymış. Sanırım bu da böyle onlara kumpas kuracak herhalde. Neyse devam ediyoruz. Burada benim bilgisayarım yok. O yüzden önce bilgisayar alıyorum. Sonra da görevi tamamlıyorum. Bu görevde 13 saat sürüyormuş. Bu görevler neden bu kadar uzun hiç anlamadım. Neyse yapacağız yani artık başladık bir kere. Dönmek yok. Şimdi podyumun yanında bu dediği büyüyü yapıyormuşuz. Hemen podyuma gidiyorum. Zaten orada tek bir seçenek çıkıyor. Bu 6 dakikaymış. Şaşırdım açıkçası. Bu kadar söylendikten sonra. Bizden kristal küreye tıklayıp tekrar büyücünün evine gitmemizi istiyor. Şimdi kütüphaneye tıklayıp bu bahsettiği kitabı okumamızı istiyor. Bu da 21 saat sürüyormuş. Sanırım o ara yine kayıt almamışım. Bu kütüphane görevini bitirdikten sonra bu dedeyle konuşma görevi geliyor. Yani ona açıklama yapmamızı istiyor. Bunu tamamladıktan sonraki görevi yine kayıt almamışım. Orada küreye tıklayıp geri eve gitmemizi istiyor. Ondan sonraki görev de parka bir sim çağırmaktı. Onu da kayıt altına almamışım. Ben başını yakalayamadım ama sonunu yakalamışım. Parka bir sim çağırdık, o görevi tamamladık. Burada sihirbaz dedeyle konuşmamızı istiyor. Bunun da görüntüsü yok. Ama sihirbazın üzerine tıkladığınızda zaten muhtemelen tek bir şey çıkacaktır. Şimdi zombinin dikkatini dağıtmanızı, yani şaka gibi bir şey yapmanızı istiyor. Burada işte değişik değişik şakalarla onun dikkatini dağıtıyor galiba. Bu görevi de tamamladık. Şimdi de sihirbazla sihirli büyüler hakkında konuşmamızı istiyor görev. Yani konuş bitiremedik gerçekten. Neyse bu 2 dakika sürüyormuş, kısa. Hemen konuşup bitiriyoruz. Tekrar aynı görevi yapmamızı istedi. Yine zombiye tıklıyoruz. Şaka yapacağız. Burada daha detaylı gösteriyorum diye hatırlıyorum. Aynen 15 saat sürüyormuş bu arada. Hatta 16 saat. Yani bu görevde gerçekten saatlere çok takıldım. Çünkü yani toplasam bir 6-7 gün sürüyor herhalde görevin tamamı. Burada artık görevin tamamen bitmesini bekleyemedim. 8 saat kala hızlandırdım. Büyücü dedeyi es geçmeyelim demiş ve dedeyle de şakalaşıyoruz. Kafalar karışmasın. 3 kere aynı görev geliyor ve sonuncu aynı görevi de tamamlıyoruz. Mumya'ya tıkladık. Yine aynı şekilde şakalaşmamızı istiyor. Bunu da 16 saat sonra bitirdim. Ve artık podyumun yanına tekrar gidip onu tekrar paketlememizi istiyor. Kaldırmamızı istiyor. Hemen podyuma tıklıyorum. Bu görevi de bitirdik. Büyücü dedemiz artık evin önünde. Gidip son kez konuşmamızı istiyor. Hemen dedenin yanına gidiyorum. Fıt fıtı. Konuşmayı başlatıyorum ve böylece görevler sona eriyor. Şimdi bu görevi tamamladık. Elimize ne geçti derseniz büyü yapma hobisi açıldı bu görevi tamamladığımız için. Hemen hızlıca size onu da göstermek istiyorum. Bu hobi geliştikçe bu gördüğünüz soru işaretlerinden biri açılıyor. Ödül kazanıyoruz. Görevi başlatmam için tekrar podyumu yerine koymam gerekiyor. Hemen gidiyorum eşyalardan. Podyumu yerine koyuyorum ve artık hobimizi bir tane simimizle başlatabileceğiz.
Gördüğünüz gibi bir tane simde artık hobiyi başlatabildim. Bana yeni bir etkinlik açıldı. 7 gün içerisinde bu 6. seviyeye kadar gelmemi istiyor. Gelebilir miyim bilmiyorum. Eğer 6. seviyeye kadar gelirsem bu 7 gün içerisinde bu baykuşu kazanabiliyormuşum galiba anladığım kadarıyla. Ben 4. seviyeye kadar geldim. Videoyu atmadan önce size bunları şöyle bir gösterme fırsatı buldum. Eğer ödülü kazanabilirsem yorumlara yazacağım mutlaka. Ve bir etkinliğin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.